Herkese merhaba. Bugünkü videomuz Nepal'de karantina ve koronavirüsü ile alakalı. Gördüğünüz gibi Nepal'de karantina açıldı. Arabalar, motorlar vızır vızır, insanlar işinde gücünde. Fakat problem turistlerde. Önceki videolarda dediğim gibi Ağustos'un 1'ine kadar uluslararası havalimanları kapalı, yani uçuş yok. Nepal dedi ki Ağustos'un 1'inde havalimanlarını açacağım. 2 hafta süreniz var. Ağustos'un 15'ine kadar. Uçtunuz, uçmadınız. Bütün o karantina sürecinde kaldığınız paraları, vize paralarının hepsini ödeyeceksiniz dedi. Yani günlük $3'dan aslında cezasız olarak. Ama büyük bir para yapıyor. Bu yüzden Ağustos'un 15'ine kadar bütün turistler yol arıyor. Bizim için, yani benim için aslında çok büyük bir problem yok. İstesem Türkiye'ye dönebilirim ama şöyle bir problemimiz var. Heyon için vize vermiyorlar. Türkiye vize istiyor şu an Kore vatandaşlarından. Neden? Korona sürecinden dolayı. Mesela ben 2 tane uçuş kaçırdım. Bir tanesi 25 Haziran'daydı. 25 Haziran ve 30 Haziran. Bu 25 Haziran'daki uçağın fiyatı, biletin fiyatı $850'dı. 6000 TL diyorlar. Sanırım $850 yapıyor. Ve bize dediler ki şeyi arayın. Elçiliği arayın. Elçilikten Heyon için izin isteyin. Kendin için de zaten izin alabilirim. Bir sıkıntı yok. Heyon için sorun dediler. Abi videoyu küçücük bir arayla bölüyorum. Bundan 3 ay önce bir sponsorumuz vardı. Fakat 3 aydır korona dolayısıyla reklamı yapamadık. Çok özür diliyorum kendisinden. Karantina dolayısıyla faydalı olmayacağını düşündük. Fakat şu an karantina açıldığından dolayı faydası olur. Sponsorumuz Almanya Berlin'den Fahrschule Turkuaz sürücü kursu. Tayyar Cebeci abimiz. Berlin'de sürücü kursu var. Fahrschule Turkuaz adıyla. Kendilerinin adreslerini, Instagram'larını buraya bırakıyorum. Eğer Almanya'da sürücü kursu ihtiyacı olan birileri varsa telefon numarası, adresi, mail adresi her şekilde Instagram kontak bölümünden ulaşabilir. Facebook adreslerini de buraya yazıyorum. Ve Tayyar Cebeci abime çok selam söylüyorum. Ayrıyetten Almanya'daki bütün arkadaşlarımıza, bütün yoldaşlarımıza çok izledikleri için teşekkür ediyorum. Hadi videoya geçelim. Çok sesliydi, araya daldık. Neyse, dediler ki Nepal'den elçiliği arayın, kendi ve Heyon için izin isteyin dediler. Biz de tabii Nepal'de Türk elçiliği olmadığı için, Fahri Konsolosluk olduğu için kim bakacak bu işe diye sorunca bize dediler ki Hindistan, Delhi'deki elçilik bu işle ilgileniyor. Sonra yani orayı aramamız gerekiyormuş. Hindistan elçiliğini aramamız gerekiyormuş. Nepal'deki Türk vatandaşları. Sonra öğrendik ki Heyon bu uçağa binemiyor. Ben de şimdi onca zamandır birlikteyiz. Kore uçuşu varken o nasıl beni yalnız bırakmadıysa şimdi onu yalnız bırakmak erkekliğe sığmaz, biliyorsunuz. Ben de bu yüzden 2 uçuşu kaçırdım. O binemiyor diye ben de binmedim. 30 Haziran'dakinin fiyatı da aynı. 6500 TL miydi? O civar bir şey. Bir tık pahalıydı. O da kaçtı. Yine bir sonraki uçaklarda olabilir. Uçakların bu kadar sık olma sebebi abi aslında bunlar kurtarma uçuşu değil. Ben sordum bunlar kurtarma uçuşu mu diye. Değil dediler. Uçuşlar Amerika'ya, Avrupa'ya giden vatandaşlar için İstanbul aktarmalı uçuşlar. Ve uçuşları Türk vatandaşları da binebiliyor. Neden? Çünkü Türkiye'de ineceğim diyorsun. Uçağa binip Türkiye'de iniyorsun. Fakat Heyon için öyle olmuyor. Kızın ülkesi Kore'de. İstanbul'a uçup daha uzaklaşıyor Kore'den. Sonuç olarak Heyon bu uçaklara binemiyor. Bu sebepten dolayı Türkiye'ye gelemiyoruz. O iptal. Anca ne zaman olabilir? Uluslararası havalimanı açıldıktan sonra Türkiye uçuşları Heyon'da kabul ederse bir ihtimal. Ama çevremizdeki ülkelerden birisi de açarsa biz geziye de devam etmek istiyoruz. Ona göre şekillenecek yapacaklarımız. Bu arada kötülükle yarışanlar ülke sıralamasında Filipinliler bu süreçte Nepal'i geçiyor. Nasıl geçiyor? Turist bir arkadaşımdan bilgi aldım Filipinlerden. Arkadaş bayağıdır orada. Demişler ki kaldığını bütün süre boyunca uzatma parası ödemeniz lazım. 7 aylık süre için bir ayı ücretsiz, ilk bir ay Filipin vizesiz. Geri kalan 6 ay için $330'a yakın bir para istemişler. 1600 peso tarzı bir şey. 16.000 miydi? 1600 mü? 16.000 galiba. İşte biz de o duruma düşmemek için Ağustos'un 15'inden önce Nepal'den çıkmamız lazım. Hala 1,5 ayımız var yani. Şu an Temmuz'un 1'i. Ama abi gerçekten çok üzücü. Yani turistlerin durumu gerçekten kötü. Adamların hiçbir geliri yok. Hani bazı yerlerde direkt karantina sürecinde Western Union olsun, ATM falan bile kapalı oluyor yani bazı yerlerde. Burada mesela bir dönem öyleydi. Nakit falan depolamıştık. Öyle kullanıyorduk. Yani bu süreçte böyle para istemeleri, vize parası istemeleri çok kötü. Milletin parası yok. Zaten burada tıkılmış kalmış. Gitmek istiyor, gidemiyor. Para harcıyor burada sürekli. Parasız yaşayamazsın. Turistik bölge dışına çıkamıyorsun. Nepal zaten şunu da söylüyor. Pokhara'da bütün turistler göl etrafında olsun diyor. Hani turistik alanda olsun diyor ki bilelim nerede olduklarını. Öyle turist çıkıp şehrin içine girip orada ev tutup orada yaşayamıyor yani, o da yasak. Ve bu süreçte en iyi ülke yani benim tespitlerime göre Rusya abi. Yani yurt dışında kalan turistlere gerçekten yardımcı oluyor. Tayland'dan bir arkadaşım dedi, burada dedi biz Ruslar dedi devletten günlük 250 lira alıyoruz dedi. 250 lira. 30 doları geçiyor mu? Geçiyor. 30-35 dolar arası bir şey yapıyor. Çok iyi para. O parayı devletten alıyorlarmış yani.
Rusya. Ya prosedürünü bilmiyorum. Banka hesabı mı gösteriyorsun, alıyorsun, yoksa öyle her başvuruna veriyorlar mı, yoksa yurt dışındakileri bilip hepsine takır takır yolluyorlar mı bilmiyorum ama adamlar günlük çok iyi para yolluyormuş. Yani aylık 900 doları geçiyor, 1000 dolara yakın. Paşa gibi yaşarsın yani Nepal'de. Ve Ruslar hep burada, gitmiyorlar ülkelerine. Uçuşlar da çok fazla. En çok uçuş ayarlayan ülke de Rusya'ymış bu arada. Buna rağmen Ruslar gitmiyor. Belki de bu sebeplerden biri bu para mevzusu. Alıyorlar yani parayı. Do you remember what they give? How much? I heard what? Canada almost 2000 USD. Abi bu süreçte duyduğum en iyi ülkeler arasında Amerika ile Kanada da vardı. Korktum. Kanada bayağı iyi. Kanada şey yapmış mesela, turist olsa bile, yani orada şey olarak çalışsa bile, sigortası olarak çalışsa bile, sigorta demeyeyim de yani prosedür dışı olarak, yani staj yapsa bile, öyle şeyler diyeyim, kısa süreli çalışsa bile, Türk vatandaşından duydum bunu da. Kanada'da çalışmış 1 ay 2 ay. Sonra virüs dolayısıyla işten çıkarılıp ülkeye dönmüş. Bu süreçte işten çıkaran insanlara 2000 dolar para vermişler neredeyse. Amerika'da aynı şekil. Kanada iyi diye duydum ama Rusya yurt dışındakilere vermek gerçekten iyi fikirmiş. Çünkü ben de yurt dışındayım. Lazım oluyor yani. Korona durumuna gelirsek ya, Pokhara'da hala böyle elle tutulur yok diyorlar. Tabi test oranlarına da bağlı. Test yapmıyorsun. Adam belki evinde korona, yani bilemezsin. Fakat koronaya en yakın Pokhara Hastanesi diyorlar. Pokhara Hastanesi'nde varmış korona, 6 kişi. Fakat bu hastane şehrin dışında. Pokhara Hastanesi diye geçiyor ama şehrin dışında. Bizim kaldığımız bölge çok uzak ve bu hastanenin çevresindeki sokakları falan da kapatmışlar. Bayağı karantinaya almışlar yani, oradan yayılmasın diye. Orada tedavi ediyorlarmış. Ülke olarak da Katmandu yoğunluklu Kore'deki korona sayısını geçtiler abi. Şu an 13.000'e doğru gidiyor. 13-14 bine doğru gidiyor ve günlük 500 ile 600 kişi sayısına yakın artıyor. Yani bu gidişle bayağı artar. Burası da Pokhara'da, şehrin çok içi. Normalde turistin gitmemesi gereken yerler. Fakat polis kontrol falan hiçbir şey olmadığı için biz giriyoruz yani böyle. Buralarda yok ama. Hastane dediğim yer bayağı uzak. Biz şu an 5 kilometre içeri girdik. Hastane dediğim yer 20-30 kilometre uzaklıkta yani. Tabii ki olabilir ama yolda böyle yürürken yanımda kimse olmayınca bir sıkıntı yok. Sadece bir markete oraya buraya girince, insanla iletişim olunca maskeyi takıyorum yani. Zaten onlar da uyarıyor, markete oraya buraya girince maskeni tak diyorlar. Dediğimiz köy, İçinden geçtik köyün. Bu da bebe. Koyun, kuzu, dana, köpek hepsi bir arada. Hinduizmle barışık bir şekilde insanlar da yaşıyor. If you learn too much Turkish, just make practice. Okay, yeah, I can say. Şimdi biz çok sıkıldım ama Türkiye sevimli. Ben çok mutluyum. Türk sevgilimle. Türk sevgilimle çok mutluyum. Mutlu. Mutluyum. 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 Sen de? Ha, mutluyum. 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 Okay. Is enough. Enough. Gelelim abi bizim kişisel problemlerimize. Kişisel problemlerde gerçekten yemek. Artık bunaldım ya. Kore yemekle anlaşmamız var. Kore hosteliyle. Söylemiştim onu, 10 dolara günlük kahvaltı, akşam yemeği, bir de oda. Yiyip geçiyoruz ama yemekler baydı artık. Çünkü 3 aydır dönüp duruyor yani. Sürekli pilav üstüne bir şeyler, noodle üstüne bir şeyler, karışık bir şeyler falan öyle. Gerçekten bayıldım. Geçen videoda göstermiştim, bir tane Türk restoranı var. Geçen onu kontrol ettim. Hala açık. Gidip orada bir İskender gömebiliriz ara sıra. Ondan başka yapacak hiçbir şey yok. Başka hiçbir yemek yok. Nepal yemekleri zaten biz Nepal'e geldiğimizde geçen videoda 2 hafta denedik. Arada bir 2-3 tane yedik. Ondan sonra o da bıktırdı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Tek bir restoran var yani şu an elimizde. Belki oraya da gidip böyle bütün Türk yemeklerini denemediklerimizi falan sipariş edip bir yemek videosu yapabiliriz isterseniz. İstiyorsanız da böyle bir şey, Nepal'deki Türk restoranlarının menüsünü, yemeklerini yorum olarak yazın abi. Git diye. Git dersiniz, ben giderim. Ha bir de abi demiştim, göstermiştim, belki denk gelmişseniz görmüşsünüzdür. Marketlerde Türk abur cuburları var. İşte böyle hoşbeşimsi, Elvan diye bir marka, çok bilmiyorum. Çikolatalar, başka şeker, çikolata, yağ var. O tarz şeyler var. Böyle gördüğüm zaten 5-6 tane falan ürün vardı. Onları falan alayım, abur cuburları. Hostel Korelilere falan da denettiririm. Bakalım ne diyorlar. Onu da Türk restoranıyla birleştirip böyle bir Nepal'de Türk günü yaparım size. Son kişisel problem de gerçekten Pokhara. Bıktım artık yani, bıktım.
çıktım. 3 aydır gölün etrafında yürüyoruz. Etrafta dağlar, güzellikler ama çıkılmıyor. Yasak dediğim gibi. Yani yasak diyorlar da bir kontrol bir şey var mı onu bilmiyorum ki oralarda insan da yok. Köy falan da yok. Baya böyle tırmanıyorsun şeye. Çıkıyorsun dağın tepesine. Sarangot var. Bir tane de dağın tepesinde bir tapınak var. Bu ikisine de gitmeyi planlıyorum. Belki Nepal'deki son bir ayımızda bu içeriklerle de size gelebilir. Gezi videosu olarak çünkü artık bunaldım yani darlandım. Kolum bacağım boynum ağrıyor hareketsizlikten yani. Durum böyle abi Nepal'de. Sorunuz varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa, ekstra öğrenmek istediğiniz şeyler varsa yorum olarak bana sorun. Ben yorumlara bakıyorum gerçekten. Bazı sevmediğim yorumlarda işte böyle sakalını kes, ite benziyor falan o tarz yorumları hiç bakmıyorum. Sövesim geliyor, sövmüyorum da. Bırakıyorum yani. Böyle videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.